İnsan bir günde değişmez. Bir gün kendine bakamaz hale gelir. Gece uzundu ama bu kez karanlık dışarıda değildi, içindeydi. Son günlerde bir şey farklıydı. Uykusuzluk değil, huzursuzluk değil, tanıma. Yaptıklarını artık inkar etmiyordu ama hala açıklıyordu. Koşullar böyleydi. Ben başlatmadım. Ben sadece devam ettirdim. Bu cümleler eskiden güçlüydü. Şimdi zayıf. Çünkü ilk kez kendine dürüst bir soru sordu. Ben gerçekten durmak istedim mi? Sessizlik. Çünkü cevap belliydi. Hayır, durmak istememişti. Rahatı seçmişti. Gücü seçmişti. Zor olanı değil, mümkün olanı seçmişti. Ve bunu biliyordu. İşte çatlak burada genişledi. Çocukluğundan gelen o eski refleks yine devreye girdi. Karışma, geçer. Ama geçmemişti. Bir dosya, bir imza, bir suskunluk. Hepsi birikmişti ve ilk kez şunu hissetti. Bu bir hata değildi. Bu bir yön ve o yönü kendisi seçmişti. Aynaya baktı. Uzun süre. Gözlerinde korku yoktu. Suçluluk da yoktu. Daha ağır bir şey vardı. Kabul. Evet dedi içinden. Ben bunu yaptım. Cümle küçük çıktı ama etkisi büyüktü. Çünkü ilk kez mazeretsizdi. Ve mazeret yoksa bedel başlar. O an şunu anladı. Bedel dışarıdan gelmez. İçeride büyür. Para masadaydı. Güç hala elindeydi. Ama huzur? Huzur artık yoktu. Bir düşünce belirdi. Eğer şimdi durmazsam kim olurum? Cevabı bilmiyordu ama şunu çok iyi biliyordu. Artık masum değildi ve masum olmadığını bilmek insanı ikiye böler. Gece ilerledi. Bu kez telefonu titremedi. Kimse aramadı. Ama içeride bir ses çok netti. Artık biliyorsun diyordu ve bilmek geri dönmeyi zorlaştırır. Sence insanı en çok sarsan şey yanlışlık yapmak mı? Yoksa yanlış yaptığını bile bile devam etmek mi? Göz kamaştıran karanlık her cumartesi gecesi ahlak, güç ve bedelin biraz daha derine indiği yerden devam ediyor. Bu karanlık yolculukta bizimle kalmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü karanlık ancak birlikte aydınlanır.